Merhaba, Vakbül'e hoş geldiniz. Ben Deniz Demirek. Bugün konuğumuz Aknur Mekanik, mekanik ürünler satış yöneticisi Burcu Aygül. Burcu merhaba. Merhabalar Deniz abi. Hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Teşekkürler, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Burcu, seninle bugün yapacağımız bu video kayıtta ben aslında önceden çok heyecanlandım. Çünkü genelde gelen kişilerle hep sektörün tarihini konuşuyorduk ama yaşça bana yakın insanlardı. Şimdi genç birisiyle ama ikinci jenerasyon birisiyle sektörü konuşacağız. Nerede doğdun? Ankara'da doğdum. Çocukluğum da Ankara'da geçti. Tüm kökenlerimiz de Ankara'da. Ankara'da. İlk ortaöğretim, üniversiteye kadar nasıl bir öğrenciydin? Başarılı bir öğrenciydim ama çok aşırı böyle kendimi derse adamış bir insan da değildim. Üniversiteye giriş kaç yılında oldu? Üniversiteye giriş 2012 yılında oldu. Hangi üniversite, hangi bölüm? TED Üniversitesi'nden mezunum. Ben aslen elektrik elektronik mühendisliğinden mezunum. Ama okurken bir yandan da işletme dersleri aldım. İşletmede yan dal yaptım. Bu şekilde 2017 yılında da mezun oldum. Mühendisliğe merakın çocuklukta var mıydı veya seni yönlendiren birileri oldu mu? Özel hayatımda da ben zaten çok meraklı bir insanımdır. Dolayısıyla babamın da bu sektörde oluşu beni çok etkiledi tabii ki de. Yani benim için tek yol mühendislik. Mühendislik fakültelerinde genelde önemli bir konu vardır. Staj dönemi. Stajların nasıl geçti? Hangi firmalarda yaptın? Stajlarım benim için çok güzel geçti. Çünkü iki farklı yer deneyiminde bulunabildim. Birinci stajımı Ordel'de yaptım. Orada gerçekten işin tamamıyla mutfağındaydım. Elimde lehim yaptım. Bütün sensörlere, bütün ürünlere tek tek dokundum. Bu benim için çok önemli. Özellikle üniversite okuyan gençlerin işin mutfağına girmesi çok önemli. İkinci stajımı da savunma sanayinde yaptım. FNSS'te yaptım. O da gerçekten bir insanın mutlaka deneyimlesi, özellikle bir mühendisin mutlaka deneyimlemesi gereken bir yerdi. Benim için keyifli, güzel anlardı. Üniversite bitti, çalışma hayatına başladın. Evet. Aile şirketi ikinci jenerasyon olarak Aknur Mekanik'te göreve başladın. Görevin neydi ilk başladığında? 2017 yılında başladım. Aile şirketimiz Aknur Mekanik'te satış görevlisi olarak başladım. Aslında şöyle bir başlangıç yaptık. 2017 yılında Ankara'da Sodex fuarı vardı. Sen çok daha iyi bilirsin tecrübeli olarak benden. Orada ilk görevim bizim Honeywell'le birlikte ortak bir standımız vardı. Honeywell'in ana bayiliği bizde. Böyle standın önünde bir nevi satış görevlisi olarak da düşünebilirsiniz. Hem ürünleri tanıttım hem insanlarla, müşterilerimizle ilişkileri geliştirdik. Böyle keyifli bir başlangıç yaptık. Aknur Mekanik, Aknur 80'lerin başında doğmuş bir marka. Evet. İstanbul'da Necati Bey'de ama sizin firmanız Ankara'da Rüzgarlı'da. Biz bugüne kadar hep konuklarımızda işte Karaköy Necati Bey diye konuştuk ama tabii ülkemizin değişik illerinde işte Necati Bey gibi, Rüzgarlı, Bursa'da Gazcılar, İzmir'de Yenişehir Çarşı gibi bizim sektörün sıcak satışın yoğun olduğu bir yer. Evet. Senden Aknur'un bir tarihçesini rica edeceğim. 80'lerde kuruldu ama Ankara'ya gelişi ve sizin aile olarak orada çalışmanız nasıl başladı? Aknur çok köklü geçmişe sahip bir mühendislik firması. Esas işi teknik malzeme satışı. Aknur'un genel kurucusu da, ilk kurucusu da sektörün duayeni olarak tabir edilen Sayın Nural Tuncer'di. Dediğiniz gibi 1980'li yıllarda kuruldu. Aslen İstanbul'da kurulan bir firmaydı. 1985 yılında da Ankara ayağı kurulmuş oldu. O yıldan itibaren de benim babam yöneticiliğini yapıyordu zaten. En sonda Sayın Nural Tuncer Bey'in artık yaşlanması ve sektörden çekilmesi üstüne de biz kendi bölgemizi üstümüze devraldık. Babam Ufuk Aygül, ağabeyim Burak Aygül, abimin eşi Cansu Aygül ve ben devam ediyoruz. Aygülleri topladık bir araya. Çok güzel bir aile şirketinde Evet. ve ikinci nesil olarak devam ediyorsunuz. Bugün Aknur Mekanik'in sattığı ürünler, temsil ettiği markalar varsa ürettiği ürünler hangileri? Yani kısaca Aknur'un bütün ürün gamından bahsedebilir misin? Aknur tamamıyla mühendislik esasına dayalı bir teknik satış firması. Bizi böyle düşünebilirsin. Babam da yine sektörün duayenindendir. Gerçekten onun ışığında olmak bizi çok geliştirdi. Aknur Mekanik olarak temsil ettiğimiz markalar Honeywell. Honeywell'in Platinum partneriyiz. Aynı zamanda stratejik partneriz. Resideo, Ontrol, Belimo, Fabvana gibi sektörde bilinen ve gerçekten insanların güvenini kazanmış firmalar bizim distribütörlüğümüz altında. Hangi ürünleri getiriyorsunuz? Hangi ürünleri satıyorsunuz? Genel olarak işimiz teknik malzeme satışı diye geçiyor. 3 yollu vanalar, vana grupları, balans vanaları,
Yine bununla ilgili termostat, sensör gibi otomasyon ürün satış grubu dediğimiz grupta bizimle birlikte. Bu şekilde devam ediyoruz. Hedef kitleniz alt bayiler mi yoksa müteahhitler, yatırımcılar? Aslında hedef kitlemiz müteahhitlerdi ama son zamanlarda bizim için şöyle bir şey gelişti. Çok güzel bir böyle arkadaş çevremiz oldu. O bizim için çok kıymetli. Beraber iş yapmayı sevdiğimiz insanlar var. Bizim de bilgimizin ışığında onlarla beraber projeleri giymek de bizim için kıymetli. Senden Aknur Mekanik'in bu yılın ilk 8 ayını değerlendirmeni istiyorum. Nasıl geçti? Bizim için çok güzel geçti. Yani hayal ettiğimizden güzel geçti. Bu yıl aslında bizim için biraz böyle kıpırtılı da bir yıldı. Onu da söyleyeyim size. Bundan öncesinde babam çok daha fazla işin başındayken bir tık daha böyle artık o da yavaş yavaş böyle kendini üst kata doğru çekmeye başladı. Yavaş yavaş böyle geri çekiliyor. Abim genel müdür olarak başımıza geldi. Otomasyon malzemeleri grubunda proje satış yöneticisi olarak abimin eşi Cansu var. Mekanik malzeme grubunda da satış yöneticisi olarak ben varım. Bu şekilde devam ediyoruz. Beklediğimizden de güzel geçti. Güzel tepkiler alıyoruz. Bu tepkiler nedir dersen bizim için en kıymetli olan arkadan birinin babam arayıp ya Ufuk arkanı yasladın, sırtında rahat, evlatlar işin başında. Bu bizim için çok kıymetli. Çok keyifli aile ortamı, aynı zamanda bir çalışma ortamına sahipsiniz. Sektörden dışarıdan bakıldığı zaman tabii neredeyse 45 yıllık bir marka son 30-35 yılda sizin ailenizle birlikte geçiyor. Bir marka Aknur Mekanik tarafından satılmak istediği zaman veya Aknur Mekanik bir markayı satmak istediği zaman neye dikkat ediyor? Neye göre bu ürünü tercih ediyor ve bu markayı tercih ediyor? Bizim bir markayı seçişimizdeki en önemli sebep markanın ürünün arkasında durması. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü Aknur olarak 1980 yılından başlayan bir geçmişimiz var. 85'te Ankara bölge açıldı. 2015'te biz kendi üstümüze aldık. Dolayısıyla bu çok uzun bir yolculuk. Temsil ettiğimiz markanın da güvenilir olması lazım. Çünkü biz de onunla birlikte kendi ismimizi de satıyoruz bir yandan. Dolayısıyla bizim için en önemli şey markanın ürünün arkasında durması. Aknur Mekanik'in önümüzdeki yıllarda yeni bir ürün gamı veya yeni bir yatırımı olacak mı? Evet, planladığımız birkaç bir şey var ama şimdi onu buradan söylemeyelim. Evet, biraz Peki. erken. O zaman biraz seninle ilgili sorulara geçelim. İlk sattığı ürün hangisiydi? Yanılmıyorsam ilk sattığı ürün demiştim başından. Nural Bey aslında sektöre halihazırda kullandığımız pek çok ürünü Türkiye'ye getiren bir duayen demiştim. Sanırım ilk sattıkları ürünler kendi ürünleri olan Alnur marka 3 yollu ve 4 yollu vanalar. Kendi dökümleri olan Alnur vanalardır diye tahmin ediyorum. Peki senin ilk sattığın ürün hangisiydi? Onu hatırlıyor musun? Ben Rüzgar'la başladım. Orası çok karışıktı. Her şeyi satmış olabilirim. Flanş da satmış olabilirim. Balans vanası da çok hatırlamıyorum açıkçası. Peki İstanbul'a da gidip gidiyorsun. Evet. Zaten şu anda İstanbul'dayız, stüdyomuzda. İstanbul'la Ankara'yı kıyasladığın zaman sektör olarak satıcılar veya alıcılar açısından ne gibi farklılıklar var? Yani bu belki bir Rüzgarlı ile Necati Bey'in kıyaslaması gibi olacak ama. Evet. Aslında Rüzgarlı'da şöyle bir şey vardı kıyaslama demişken. Babamdan duyduğum kadarıyla eskiden güvene dayalı bir ticaret esası vardı. Ve gerçekten hala da öyle. Babamın arkadaş çevresi gözü kapalı güvenebileceği insanlardır. Ama günümüzde tabii bu biraz değişiyor, farklılaşıyor. İstanbul'la Ankara'nın farkı nedir dersen bence ürün çeşitliliği konusunda İstanbul çok şanslı. Değişik bir ürün talebi hiç oldu mu? Farklı bir teslimat süreciyle ilgili? Çok oldu ya bizden. Şimdi bu da çok garip bir şey aslında. Bu talebi bulunanların çoğu da bizim makine mühendisleri, satın alma mühendisi gibi çok ünlü firmaların, çok büyük firmalardan garip taleplerde bulundular. Bir satın alma firmasının turuncu motor ver dediğini biliyorum. Biz Belimo markasının bayisiyiz ve Belimo'daki bütün motorlar turuncu zaten. Yani ne verirsen ver, zaten bakmıyorlar dedikleri bile oldu. Bunu duymak aslında çok üzücü. Çünkü biz teknik bir iş yapıyoruz ve o kadar önemli bir iş yapıyoruz ki bunu böyle duyduğum zaman bazen üzülüyorum açıkçası. Yine seninle ilgili bir sorumuz var. İşkolik misin? Seviyorum işimi, evet. Bayağı seviyorum. Ben cumartesi de çalışıyorum. Cumartesi günleri çalışma. Uzun yıllardır duymadım ama tabii ki Rüzgar'la da teknik malzeme tedariğinde çalıştığınız zaman cumartesi de müşterinize hizmet vermek zorundasınız. Muhakkak vermek zorundasınız. Eskiden biz Rüzgar'dan çıkalı yaklaşık 3 yıl oluyor. Rüzgar'daki dönemdeyken
buradan daha da işkoliktim. Yani ben eve çok rahat 8.30-9'da gittiğim günleri bilirim. Ve o kadar yoğun günler geçiyordu ki ardı ardına. Şimdi Timco'daki yerimize taşındık. Orası bir tık daha kurumsal, bir tık daha böyle rahat, kafamızı dinleyebileceğimiz bir yer. Orada nispeten azalttım diyebilirim. İş dışında nelerle meşgul oluyorsun? Aileme çok düşkün biriyimdir. Bizim genelde böyle aile gezilerimiz meşhurdur. Birisi zaten izindeyiz dedim mi herkes bilir nereye gidiyorsunuz diye. Hep beraber ailece toplanırız. Abimler, işte onların çocuğu da bizimle gelir. Güzel böyle yurt dışında beğendiğimiz yerleri gezmeyi seviyoruz. Pek çok da ülke gezdik. Şimdi Akdur Mekanik'te Aygül ailesinden 4 birey var. Evet. Ama Akdur Mekanik'e dışarıdan bir insan kaynağı girişinde tabii ki mesleki tecrübe, Evet. eğitim, belki sektör bilgisi de istiyorsunuz da bunun dışında aradığınız, beklediğiniz özellikler var mı bir kişide? Aslında biz hepimiz aileyiz. Bizim şirketimizde mağaza müdürümüz yaklaşık 25 yıldır bizimle. O da bizim bir ailemizin parçası artık. Diğer arkadaşlarımız 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır bizimle. Dolayısıyla hepimiz bir aile olduk. Ama bizim aradığımız şey ne derseniz önce dürüstlüğe bakarız. Sonra çalışma azmine bakarız. Daha sonrası geliyor zaten beraberinde. Çünkü birlikte olduğumuz zaman bir şekilde o işte çalışma azmiyle, öğrenme azmiyle geliştirilebilir olduğunu düşünüyorum. Ama zaten şu anki kemik kadromuz bizim yeterince bilgili. Bugün tekrar üniversite sınavına girecek olsan aynı bölümü yazar mıydın? Elektrik elektroniği yazmazdım, makine mühendisliğini yazardım. Makine mühendisi yazardım. Orada biraz şey yapmışız, kaydırmışız herhalde. Akdur Mekanik'in ve tabii ki senin de satış sürecinde asla ödün vermediğiniz unsur nedir? Dürüstlük. Çok fazla yer oldu. Ya senden alacağız. Hani şu ürünü ver. Hayır dedik. O ürün orada çalışmaz. Biz vermiyoruz. O yüzden çok fazla aslında girmediğimiz yerde oldu. Daha sonrasında insanlar pişman oldu. Evet sen haklıymışsın. O ürün orada çalışmazmış. Sen diğerleri vererek hata yapmış. Sen vermeyerek doğruyu yapmışsın. Bu da bizi mutlu ediyor. Ekip arkadaşlarımla geçtiğimiz günlerde yeni sorular ekledik. Daha önce yayınlanmamış bir sorumuz var. Mi? Bana mı denk geldi? Evet, ilk sana soruyoruz. Tamam. Elinde bir sihirli çubuk olsa bu sektörde neyi değiştirmek isterdin? Ödeme almayı. Harika. Çok mu dürüst oldu? Vallahi değiştirebilirse o sihirli çubuk da süper olur. Yani hepimize faydası olacağını düşünüyorum. Yani en dürüst cevap buydu bence. Bu ödeme şekli hala rüzgarda sıcak satış vardı diyordu eskiden Evet. ama tabii ki ticaretin şeyi mutlaka vade ve vadeli satış olmazsa olmaz bir şey. Rüzgarda bir gün nasıl geçiyordu? Hatırlıyor musun? İnanılmaz hareketli geçiyordu Rüzgarlı'da. O kadar böyle çok firmanın olduğu bir yer ki yan yana ve dışarıdan görünen sadece bunun dış yüzü. Hanların içine girdiğinizde çok daha fazla firma, çok daha fazla insan, çok daha fazla ürün grubu var. Herhangi bir firmanın satın almacısı Rüzgarlı'ya girerek A'dan Z'ye bütün şantiyenin ürünlerini tek bir hanın içinden tedarik edebilir. Dolayısıyla bu çok büyük bir ürün çeşitliliğini gerektiriyor. Bizim için de öyle oldu. Bizim kapı müşterisi diye tabir ettiğimiz müşteriler vardır. Kapıdan girer, benim şuna ihtiyacım var der. Şantiyesinin bütün ihtiyacını alıp gider. Ama bu o kadar büyük bir yoğunluk oluyordu ki inanın Rüzgarlı'da nasıl yemek yediğimi bilmiyordum. Yani o kadar büyük bir yoğunluk oluyordu. Çünkü küçük alanlar, çok yoğun müşteri talebi. Birimizin müşterisi olmasa bile artık oraya geldiği için hepimizin müşterisi oluyordu. Çalışmanızda şimdi tabii teknoloji Evet. pek çok şey gelişti. Hiç yapay zeka kullanıyor musunuz? Veya Yapay zekayı şu anda kullanmıyoruz ama ChatGPT'ye soru soruyor musun dersen evet soruyorum. Yani bayağı bir şey soruyorum. Merak ettiğim her şeyi soruyorum. yeni mezun birisi yanına gelse ona ne önerirsin? Soru sormayı öğrenmesi lazım. Bana kalırsa en büyük eksiklik bu. Ben hala o kadar çok soru soruyorum ki babam bazen bıkıyor. Benim bir kapımı kapatır mısın diyor. Yani o kadar çok soru soruyorum bıkmadan. Yanlış bildiysem tekrar soruyorum. O yüzden bana kalırsa öğrenmenin en büyük yolu soru sormaktır. En güzel yol budur. Sonuçta bir yöneticisin ve satıştasın. Tabii Evet. ki stresli zamanlarda Çok. yaşıyorsunuzdur. O anda seni tekrardan motive eden veya eve taşımamını sağlayan bir nasıl diyeyim ben, püf noktan var mı? Var. Çok gerildiysem, çok da işim olmasına rağmen telefonun sesini açıkçası arada bir kapatıyorum. Çünkü durmayan bir trafik, durmayan bir telefon yoğunluğu var. Orada bir kapatıp 5 dakika bir müziğin sesini açıp bir çay, bir kahve, orada bir 5 dakika mola vermek gerektiğine inanıyorum. Çünkü biz de insanız günün sonunda. Nefes almak istiyor Evet. insan değil mi? Çok erken bir soru senin için ama sormam gerekiyor. Emekli olmayı düşünüyor musun?
Bir emeklilik hayalin var mı? Şu an için çok erken ama bu sektörden emekli olmayı düşünüyor musun dersen evet, bu sektörden olmak istiyorum. Bir hayalim var mı dersen yani çok büyük hayaller kurmadım açıkçası. Mutluluğun da çok büyük hayalleri gerçekleştirince geldiğine de inanmıyorum. Ben anlık şeylerle de mutlu olabilen bir insanım. Ailece ettiğimiz bir sabah kahvaltısı beni çok mutlu ediyor. Veyahut da yeğenimle oynarken geçirdiğim o 5 dakikalık mola beni çok mutlu ediyor. O yüzden ben yani emeklilikte ne yaparım gibi hayaller hiç kurmadım yani. Kahvaltılardan bahsettiniz. Evet. Son zamanlar rutinin dışında yaptığınız ve yapmaktan çok keyif aldığım bir şey oldu mu? Var, Lego yapmayı çok seviyorum. Harika. Garip bir şekilde bir tutkum oldu. Acayip seviyorum. Ben de niye bu kadar seviyorum anlamadım. Ofiste de özellikle benim masamın bir kenarına yaptığım Legoları dizdim. Böyle gelenler de bakıyor, hoş oluyor. Özellikle de şu Lego çiçekler var, Lego orkide falan. Onlara bayılıyorum ya. Yeni nesil hobiler biraz. Satmaktan çok keyif aldığım bir ürün var mı? Satmaktan, bütün ürünlerimizi satmaktan çok keyif alıyorum, inanır mısınız? Çünkü çok güzel insanlarla güzel işler yapıyoruz. O da beni mutlu ediyor. Güzel projelerde kullanılıyor ürünümüz. Özellikle böyle yoldan geçerken ya şu projeyi de biz sattık deyince çok mutlu oluyorum. Hepsi o yüzden. Harika. Hiç sektör dışında bir iş düşündün mü? Düşünmedim. Çünkü yani dediğim gibi babam o yönü kapattı aslında bir nevi. Sektörden 3 kişi yemeğe götürmek istesen kimler olurdu? Burada 3 kişiyiz. Üçünüzü götüreyim. Niye başkalarını götürüyorum? Sağ ol. Sizi nereye götürürüm dersen de ofisimizin terasına götürürdüm. Orada size mangal yakardım. Süper. Tabii. Harika. Peki şimdi Rüzgar'da çocukluğundan beri sadece tabii şu anda hep rüzgar diyoruz ama Ankara piyasası olarak söylüyorum. Pek çok firmayı gördün. Şu anda belki o firmalar şu anda faaliyette değil. Aramızda değil, kapandılar. Evet. Bu sektördeki bu firmaların yaptığı hatalar sence neydi? Ve Aknur Mekanik olarak siz hangi doğruları yaptınız? Bu çok güzel bir soru. Bu aslında babamla da bizim zaman zaman böyle işte kendi aramızda tartıştığımız, konuştuğumuz bir soru. O firmaya ne oldu, bu firmaya ne oldu diye. Babamın hep söylediği bir söz var. Eskiden bunun değerini anlamıyordum. Şimdi ben de biraz böyle yaş almaya başladıkça anlıyorum. Babam hep şunu söyler. Burcu, ben 35 yıl boyunca, 36 yıl boyunca hep cirolarda birinci olmadım. Hep en büyük satışçı olmadım. Ama hep dürüstüm ve ben 36 yıldır, 35 yıldır buradayım. Benim için bu düstur oldu. Gerçekten de işimizi güzel yapmaya çalışıyoruz. Birileri gelir, birileri geçer. Ama biz dürüst olduğumuz sürece ya zaten sektördeki yerimiz hazır. Kalıcı olacağımız kesin. Şimdi Ciro ile ilgili bir soru soracağım ama az önce dedin. Yeğenimle oynamayı çok seviyorum dedin. Evet. 3. nesil geliyor mu? Yani hazırlanıyor mu? Var mı hevesi? Birinci yeğenim Leyla. Şu an en sevdiği şeylerden biri bizim iş yerine gelmek. Hatta ben şu an burada İstanbul'dayım. O gitmiş Ankara'da benim ofisime, benim masama resim çizip bırakmış halam gelince görsün diye. Bakalım, bilmiyorum, şimdilik hevesli gibi ama hani hayat ne gösterir bilmiyorum. Mutlu olacakları şeyleri yapsınlar istiyorum ya. Çünkü özellikle bizim sektörümüz ticaret gerçekten tutkuyla sevmedikçe yapılmayacak bir şey. Çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Sevgi olmadan bu olmaz. Şimdi Ciro ile ilgili soruyu soracağım ama şimdi sevgiden bahsettin. Yaptığın iş olarak düşündüğün zaman yaptığın işi mi seviyorsun yoksa bu işi bu sektörde mi yapmayı seviyorsun? Çok soru sordun. Zor bir soruymuş. Bir düşünelim. Sanırım yaptığım işi seviyorum. Ben zaten konuşmayı da çok severim. Ticarette dinamik bir iş olduğu için ben de insan ilişkilerim kuvvetlidir. Dolayısıyla bu yaptığım işi çok seviyorum. Yani belki burada mühendislik olmasa bile her şekilde dinamik olabileceğim bir yerde olmayı isterdim. Şimdi babanın söylediği bir söz dedin. Evet. Ciro'da bir numarada değildik. Evet. Şimdi sence bir firmanın gerçek büyüklüğü neyle ölçülür? Ciro mu? Karlılık mı? İnsan kaynağı mı? Teknolojik altyapısı mı? Hepsi mi veya farklı bir şey mi? Ciro'nun dönemsel olarak artıp azaldığını düşünüyorum. Dolayısıyla bence bir firmanın büyüklüğünü etkilemiyor. Eleman sayısı da yine aynı şekilde bir firmanın büyüklüğünü etkilemez. Bana kalırsa ne etkiler dersen, bir karlılık. Çünkü günün sonunda hepimiz bu işten para kazanmak zorundayız. İkincisi de sürdürülebilirlik. Bunu ne kadar sürdürüyorsun? Bir sene birinci olmak benim için çok bir şey ifade etmiyor işin açığı. Ama benim hep burada olmam lazım. Benim hep en başlarda bir yerlerde olmam lazım. Hep bu işi yaparken belirli bir kar marjını yakalamam lazım ki ekibim de bundan faydalanabilsin. Benim için bu ikisidir. Yıllarca ben pek çok firmanın
satıcı firmanın, ana markaların tarafından yıllarca şeyi gördüm işte. Bu yıl en çok satış yapan birinci firmamız oldu, ikinci firmamız oldu. Bu tabii ki maddi anlamda firmaya yıl sonunda bir katkısı sağlıyordur, evet, ama belki bu yolda pek çok tavizler veriyordur. Ciroya ulaşmak için belki karsız satışlar. Bu birincilik, ikincilik ciddi bir motivasyon oluyor mu yoksa? Bizim birinci olduğumuz çok fazla yer var. Ama bana kalırsa bizim birinci olma sebebimiz birinci olayım diye uğraşmak değil. Biz zaten sevildiğimiz ve çok sattığımız için bu yolda birinci olduk. Dolayısıyla birinci olmak için bu hırsla hareket edersen bu insanı tüketir. Çünkü hayat bu. Bazen de sadece hastalanıyoruz ve 15 gün işe gitmek istemiyoruz. Hepimiz de insanız günün sonunda. Ama işini çok seviyorsan zaten o da senin müşteri kitlene yansıyor. Dolayısıyla satışların artıyor. Dolayısıyla birinci oluyorsun. Ama birinci olmak için birinci olmuyoruz hiçbir zaman. Bu da bizi çok öne getirdiğini düşünüyorum. Ya tabii ki hepimiz ticaret yapıyoruz ve para kazanmak da önceliklerimizden bir tanesi, ama şirketler mesela Aknur Mekanik olarak düşündüğünde belli bir noktaya büyüyor, insan kaynağı, ürün gamı. Şirketlerin büyümesinin belli bir nokta durması gerekiyor mu? Yoksa kontrol edemediği büyüklüklere ulaşmak için daha mı çok çalışmalılar? Çok hızlı büyümeyi doğru bulmuyorum. Ben kendi içimizde de aynı şekilde. Hele ki yeni bir ürünü entegre edeceğimiz zaman onu bir anda çok satmayı da doğru bulmuyorum. Çünkü kontrol edilemeyen bir gücü ben de istemiyorum. Onun yerine küçük küçük böyle payını artırarak gittiğimiz bir büyüme kalıcı oluyor. Ben de kalıcı bir şeyler istiyorum hayatımda. O yüzden bana kalırsa bir anda böyle aşırı büyük sıçrayışlar istemiyorum. Küçük küçük hedefimizi büyüterek gidersek o beni daha mutlu ediyor. Harika. Sektöre girişinle ilgili bir değerlendirme sorusu soracağım. İlk Sodex Ankara Fuarı'nda görev aldım dedin. O yıllardan bugüne sektörün gelişiminde sektörel fuarların katkısı senin için neyi ifade ediyor? Evet, 2017 yılında Sodex Ankara yapılmıştı. Ben de ilk orada başlamıştım. Neredeydi? Parkta mıydı? Kullu Park'ta mıydı? Vallahi yoksa? İnanır mısınız? O kadar yerini hatırlamıyorum ki. Sonra bir ara şehir merkezine geldi. Atokongrezyum'da olabilir. Evet. Yanılmıyorsam Atokongrezyum'daydım. Yanılıyorsam siz düzeltirsiniz bakıp. Çok heyecanlı bir anımdı. Çünkü işe yeni başlamışım. Çok gerginim. Ve Sodex o kadar yoğundu ki yani gerçekten o gün kaç kişiyle konuştuğumu bile hatırlamıyorum. Benim için çok büyük bir tecrübeydi. Bir krizle karşılaştığın zaman hemen çözmeyi mi istersin yoksa biraz sürece bırakır mısın? Kriz sever misin? Kriz çözmeyi sever misin? Kriz çözmeyi severim ama şöyle eskiden hemen çözümciydim. Bir telefon çaldığında, sıkıntılı bir dert olduğunda hemen açayım, çözeyim diye düşünüyordum. Ama şimdi onun biraz daha yanlış olduğunu fark ediyorum. Biraz daha böyle bir durup, bir es verip, bir düşünüp neyi değişik yapabilirim diye düşünmek bence o fark ettiriyor. Dolayısıyla kriz çözerken bana kalırsa o arada bir müsaade vermek lazım. Bir dinlemek, kendini dinlemek, duygularını, düşüncelerini dinlemek lazım. Çünkü çok stresliyken yapılan hareketler bazen yanlış tepebiliyor. Özellikle ticaret yapıyoruz. İnsana dayalı bir sektördeyiz. O yüzden böyle yavaş yavaş dinlene çözmeyi seviyorum artık. Gün içerisinde pek çok müşteri ziyareti yapıyorsunuz. Evet. Fiziki toplantılar. Evet. Toplantıda hiç hoşuna gitmeyen bir şey var mıdır? Davranış şekli. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela karşı taraf size ne içeceğinizi sorar ama kendisi bir şey içmez. Size eşlik etmez. Evet. Bu tarz tabiri caizse takıntılarınız var mı? Evet. Aslında takıntı demeyelim de bir şeyden çok hoşlanmam. Randevu verildiği zaman o randevuya gittiğiniz firmanın o an işte olabilir, bazen toplantı olabilir vesaire ama habersiz saatinin değiştirilmesinden hoşlanmam. Bir diğer hoşlanmadığım şey de eğer görüştüğüm kişi benimle görüşürken göz teması yapmayıp telefonuyla ilgilenirse ondan hoşlanmam. Çünkü ben de vaktimi ayırıp gidiyorum. Hepimizin vakti çok kıymetli. Ben değer veriyorsam onun da değer vermesi lazım. Bu şekilde bakıyorum. Toplantı saatlerinin büyük ihtimalle randevulu toplantılar. Evet, büyük toplantılar olduğu zaman mecburen randevulu oluyor. Doğaçlama oluyor mu çat kapı? Gençliğimde yapıyordum. İşe ilk başladığımda doğaçlama şantiyelerin kapısından çok girdim. Neler yaptım neler yani. Şirket olarak mevcut ürünlerle mi ciro ve karlılığınızı arttırmayı hedefliyorsunuz, yoksa
Arada yeni ürünler girsin, yeni bir sepetimiz olsun. Oraya da işte bir şeyler aksın da olsun şeklinde mi? Şöyle, ben istiyorum ki önce bir mevcut ürünümüzü geliştirelim. Yani o işi en %100'ünde yapmak istiyorum. O yüzden önce mevcut ürünümüzü geliştirelim. Bunu daha fazla nereye satabiliriz? İnsanlara nasıl duyurabiliriz? Sattığımız ürün nasıl verimli kullanırlar? Önce bunu bir anlatmak, bunu bir tanıtmak, bunu bir geliştirmek istiyorum. Daha sonrasında yeni ürünler geliyor bizim için. Yeni ürünleri getirirken de bir anda büyük bir değişikliğe gitmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet, ürünü tamam deponuza çektiniz ama bu bir satış yapmak değil. Sizin ekibinizin de o ürüne aşina olması lazım. O ürünü öyle bilecek ki kataloğuna bile bakmadan A'dan Z'ye bütün özelliklerini anlatabilecek hale gelmesi lazım. Bu da bir anda olabilen bir şey değil. Yavaş yavaş entegre etmeyi seviyorum. Yıllarca ben bu ana markaların işte ürün eğitim veya işte bayi eğitim toplantılarına katıldım ama tabii ki insanların bütün gün bir odada, bir salonda dikkatlerini vererek bu ürünün hakkında bilgileri alması bence çok mümkün değil. Yeterli oluyor mu, yoksa daha sık yapılması lazım veya farklı bir formatta mı yapılması lazım? Hiç yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bana kalırsa bir ürün asla bilgisayar başından öğrenilmez. Ben de öyle yapmıyorum zaten. Yeni bir motor aldığımız zaman, örnek veriyorum, motorun önce kataloğuna bakıyorum, alıyorum elime tornavidayı, A'dan Z'ye söküyorum, sonra kendim geri takmaya çalışıyorum. Çünkü bunu ben sökeceğim ama bunu müşterim de sökecek. Müşterimden önce benim bunu söküp bilmem lazım. O yüzden böyle bütün parçalarıyla öğrenmek istiyorum. Her projede denensin istiyorum. Öncesinde ben kendi bildiğim projelerde 3-5 projede deneyim. Evet, bu ürüne %100 güvenilir diyeyim. Ondan sonra piyasaya süreyim istiyorum. Şimdi sıradaki sorumuz da bununla ilgili. Mühendislik okudun. Evet. Güzel yerlerde staj da yaptın. Evet. Yeni bir ürünü de denemeden önce söküp takıyorsun, inceliyorsun. Evet. Peki sorumuz şu. Yaşayarak öğrenmeyi mi tercih ediyorsun, yoksa teorik bilgi aldıktan sonra deneyimlemeyi mi? Önce teorik bilgi alıyorum, sonra yaşıyorum. İkisi olmadan olmaz yani. Sadece bilgisayara bakarak olacağını düşünmüyorum. Sadece o motoru parçaladığım için de olacağını düşünmüyorum. İkisini harmanlamak lazım. Hayatın bir film olsaydı senin kimin oynamasını isterdin? Yerli veya yabancı? Beni yeğenim oynasın ya. Çok Uzağa tatlı, çok gitmeye güzel. Tabii uzağa gitmeye gerek yok. Güzel de. Harika. Ben de güzel gözükeyim isterim. Tamamdır. Şimdi tercih sorularımız, eğlenceli sorulara geldik. Ankara mı, İstanbul mu? Ankara. Daha da geçelim, Kızılcahamam köyü. Marka mı, fiyat mı? Marka. Yeni müşteri mi, eski müşteri mi? Eski müşteri. Ofisten yönetmek mi, sahada olmak mı? İkisini harmanlamak lazım. Orası olarak bir oran verebilir misin? %80 ofis, %20 saha diyeyim o zaman. Satış günü mü, tahsilat günü mü? Bir ticaretçi olarak tabii ki de tahsilat günü. Biraz fazla dürüst olacağım. Hızlı karar mı, detaylı analiz mi? Detaylı. Teklif ver, bekleme, arada dürt baskı yap, ne oldu bizim teklif diye sormak mı? Eğer eski müşteri ise arada dürt baskı yap, yeni müşteri ise en iyi fiyatı ver, en doğru ürünü ver, ondan sonra bekle. Risk almak mı, temkinli gitmek mi? Temkinli gitmek. Ciro mu, karlılık mı? Karlılık. Fuara katılmak mı, birebir müşteri ziyareti mi? Fuarlara neredeyse hiç gitmiyorum. Birebir müşteri ziyareti. Sektörden 3 marka. 3 tane yetmez. Sattığımız bütün markaları söyleyeceğim. Buraya kadar gelmişim. Honeywell, Resideo, Ontrol, Belimo, Fafvana diyelim. Bir de kendi ürünümüz Alnurvana diyelim. Bir gün içerisinde 10 kısa toplantı mı, bir uzun toplantı mı? Eğer kendi ekibimde birebir yapacaksam 10 tane kısa toplantıyı seçiyorum. Ama tüm ekibimizi toplayıp tek bir toplantı daha verimli oluyor. Yani birebir de konuşurken bana kalırsa kısa toplantılar faydalı. Ama 10 kişiyi, 15 kişiyi bir araya getireceksem kısa değil de bir uzun toplantı yapmak daha verimli oluyor. Müşteriye yönelik toplantılarda peki? Müşteriye yönelik toplantılarda kesinlikle birebir. WhatsApp mı, e-posta mı? WhatsApp. Emoji kullanıyorsundur. Çılgınlar gibi kullanıyorum. En çok kullandığın emoji? Müşteri kaybı mı, kar kaybı mı? Karımı kaybedeyim, müşterim yerinde dursun. Tiyatro mu, sinema mı? Sinema. Harry Potter. Harry Potter. Usta çalışan mı, genç yetenek mi? Usta çalışan. Ya bu çok zor bir soruydu ama ya. İkisine de ihtiyacımız var. Yüzde olarak? %80 usta çalışan diyeyim. %20 eğer sahaya gidecekse genç yetenek. Çünkü biraz daha böyle aktif olmayı gerektirdiği için. Yaz tatili mi, kış tatili mi? Yaz tatili. Her şeyi bilmek mi, her şeyi sorabilmek mi? Her şeyi sorabilmek.
Burcu, sorularımız bitti ama son bir sorumuz var. Sorumuz şu anda benim yerimde oturuyor olsan kendine hangi soruyu sorarsın ve bu sorunun cevabı ne olur? Oo, çok zor sordun Vaktimiz ama var ya. ama cevap vermek zorunda da değilsin. Şu anda senin yerinde olsam kendime ne sorardım biliyor musun? Mutlu musun diye sorardım ya. Çok böyle iş hakkında konuşmaya gerek yok. Konuştuk zaten. Burcu, benimle röportaj yaptığın için mutlu musun? Güzel geçti mi diye sorardım. Cevabı da güzel geçti, teşekkür ederim olurdu. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben güzel teşekkür bilgiler aldık seninle. Rüzgarlı piyasası, Ankara'daki çalışma hayatıyla ilgili. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hıvak Bilek'in bugün konu Akdur Mekanik ürünler satış yöneticisi Burcu Aygül'dü. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.